Bir an düşünün, ruhunuzun bu hayattaki ilk durağı burası değilse, ya daha önce defalarca yaşadıysanız ve o geçmiş bilinçaltınızda bir yerlerde hala fısıldıyorsa. Öldükten sonra yeniden doğduğuna inanan milyonlarca insan var. Peki sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu sorular binlerce yıldır insanlığı meşgul ediyor. Reenkarnasyon, bir ruhun bedenden bedene geçerek yeni bir hayata başlaması. Birçoğumuz için bir inanç, bir sır. Ama bilim ve psikoloji bu iddialar hakkında ne söylüyor? Ve bazı çocuklar neden hiç bilmedikleri yerleri, tanımadıkları insanları, inanılmaz detayları hatırladıklarını iddia ediyor. Kimilerine göre bu bir teselli, kimilerine göre ise yaşanmış gerçek vakalarla dolu tuhaf bir gizem. Yani bir ruhun bir bedenden çıkıp başka bir bedende hayata başlaması kulağa biraz saçma geliyor, evet. Ama birazdan anlatacağım hikayeleri duyunca büyük ihtimalle şöyle diyeceksin: bu çocuk bunu nasıl bilebilir? Ondan önce bu inanç nereden çıktı? Tam olarak M.Ö. 600'lü yıllara uzanıyor. Hindistan'da, Antik Yunan'da, hatta bazı Mezopotamya uygarlıklarında bile bu fikrin izleri var. İnsanlar binlerce yıl boyunca bir devam hayaliyle yaşamışlar. Çünkü ölüm fikri çok ağır. Bir daha sevdiklerini hiç görememek, kendinin hiç var olmamış olması. Bunların hepsi insan ruhunun kaldıramadığı bir karanlık. İşte tam bu yüzden birçok insan şurada tutulmuş. Belki bu son değil, belki yeniden doğacak. Ama konu sadece inanç değil. Bazı hikayeler var ki mantıkla açıklamak neredeyse imkansız. Çocuk yaşta başka bir ülkede ölmüş birini hatırlayanlar, daha önce hiç gitmediği yerleri tarif edenler, önceki hayatındaki kazayı anlatanlar. İnanamayacağınız şeyler sizleri bekliyor. Daha fazlası için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Yıl 1926. Yer Hindistan'ın Delhi şehri. Shanti Devi adında sıradan bir çocuk 4 yaşına bastığında annesinin gözlerinin içine bakıp şöyle dedi: benim bir kocam vardı, Mathura'da yaşıyordu. 3 çocuğum da var. Ailesi bu sözleri ilk başta çocuksu bir hayal ürünü sandı. Ama zamanla her şey değişti. Çünkü Shanti, geçmiş hayatındaki eşinin adı, mesleği, dükkanındaki detaylar, hatta doğum sırasında yaşadığı komplikasyonlar gibi inanılmaz ayrıntılar anlatmaya başladı. Üstelik bunların hepsi yaşadığı yerden yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir şehirde gerçekleşiyor. Anlattıklarına göre adı Lukdi Devi'ydi. Doğum sırasında ölmüştü. Eşi Kedar Nath'tı ve Mathura adlı bir şehirde yaşıyordu. Shanti'nin detaylar konusunda kesinliği öyle ileri gitti ki ailesi sonunda dayanamadı ve onu Mathura'ya götürdü. Ve işte orada her şey değişti. Shanti ilk kez gittiği bu şehirde bir grup adamın arasından yürüyüp doğrudan birinin karşısına geçti. Bu benim kocam Kedar Nath. Adamın gözleri doldu çünkü gerçekten de yıllar önce eşini doğum sırasında kaybetmişti. Shanti evi de buldu. İçerideki odaları, eşyaların yerlerini, hatta Lukdi'nin zamanında sakladığı paraları bile olduğunu söyledi. 150 rupi gibi sadece Kedar Nath'ın bilebileceği özel bir sırdan bile bahsetti. Lukdi'nin ailesini tanıdı, çocuklarının adını saydı, evin arkasındaki gizli kuyuyu gösterdi. Bu kadar detay rastlantı olmamalıydı. Olay o kadar büyüdü ki dönemin lideri Mahatma Gandhi bile olaya dahil oldu. Shanti Devi'nin hikayesi devlet destekli bir komisyon tarafından araştırıldı ve hazırlanan rapor çok netti. Verilen bilgilerin büyük bir bölümü doğruydu. Bu olay sadece Hindistan'da değil, dünya çapında yankı uyandırdı. Çünkü bu geçmiş bir hayatın bu kadar net hatırlandığı ilk belgeli örneklerden biriydi. Peki bu nasıl mümkün? 4 yaşındaki bir çocuk hiç gitmediği bir şehri nasıl adım adım tarif edebilir ve hayatında hiç tanışmadığı insanları nasıl bu kadar net tanıyabilir? Reenkarnasyon mu yoksa bilinç aktarımı mı? Yoksa sadece zihinleri zorlayan bir tesadüf? Cevabı henüz kimse bilmiyor ama bu hikaye kesinlikle unutulmaz. Reenkarnasyonun en şaşırtıcı örneklerinden biri de Amerika'da. Yıl 1998. Yer Louisiana. Bruce ve Andrea Leininger çifti sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. James. Her şey tamamen normaldi. Ta ki James 2 yaşına gelene kadar. Geceleri çığlıklarla uyanmaya başladı. Küçücük bedeniyle yataktan fırlıyor, defalarca aynı cümleyi tekrarlıyordu. Uçak düşüyor, yanıyor, adam çıkamıyor. Başlarda ailesi bunun yalnızca bir çocuk kabusu olduğunu düşündü. Ama kabuslar devam etti ve James yalnızca rüyalarında değil, uyanıkken de geçmişe ait olduğunu iddia ettiği şeyleri anlatmaya başladı. Bir gün eline bir oyuncak uçak verildiğinde "Bu bir Zero, Japon uçağı" dedi. Oysa James'in yaşı böyle bir bilgiyi bilemeyecek kadar küçüktü. Üstelik daha fazlası da vardı. Bir gün annesi uçağını kim düşürdü diye sorduğunda James hiç düşünmeden yanıtladı: Japonlar, kırmızı top. Ve bunu defalarca tekrarladı. Kırmızı top 2. Dünya Savaşı'nda Japon uçaklarının gövdesinde yer alan işaretti. Yani bir pilotun verebileceği detaydı. James daha sonra uçağın adının Natasha olduğunu ve Jack Larson adında bir arkadaşı olduğunu söyledi. Ayrıca savaşta Pasifik'te vurularak öldüğünü anlatıyordu. Tüm bu detaylar bir çocuğun hayal gücünü aşacak kadar spesifikti.
Bunun üzerine James'in babası Bruce detayları araştırmaya başladı ve şok edici bir gerçekle karşılaştı. James'in anlattıkları 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı savaşan Teğmen James Huston Jr. ile neredeyse birebir örtüşüyordu. Huston, USS Natomobile adlı uçak gemisinde görev yapmış ve 1945 yılında Iwo Jima yakınlarında vurularak hayatını kaybetmişti. Aynı James'in defalarca söylediği gibi. Ama bu kadarla da kalmadı. James'in bahsettiği Jack Larson adlı pilotun gerçekten de Houston'un müfrezesinde görev yaptığı ortaya çıktı. Ve James, Houston gemisindeki arkadaşlarının isimlerini bile doğru şekilde söylemeye başladı. Daha da şaşırtıcısı, James bir gün Huston'ın yalnızca ailesinin bildiği özel bir çizimi tarif etti. Bu detay Houston'un kardeşini bile hayrete düşürdü. James hiçbir zaman böyle bilgilere ulaşamayacağı bir çevrede büyüyordu. Ailesinde asker yoktu, savaşla ilgili eğitim almamıştı, televizyonda bu konulara maruz kalmamıştı. Ama o, 2. Dünya Savaşı'ndaki bir pilotmuş gibi konuşuyordu. Uçak tiplerinden Corsair'e, uçak gemisi briefing odasına kadar o kadar çok teknik terim kullanıyordu ki psikologlar bile açıklamakta zorlandı. Ailesi sonunda James'i Huston'da hayatta kalan silah arkadaşlarından biriyle tanıştırmaya karar verdi. Ve James onları tanıdı. Beraber yaşadıkları anıları anlattı. Onların bile unuttuğu bazı detayları söylediğinde gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Tüm bu süreç psikologlar, akademisyenler ve reenkarnasyon araştırmacıları tarafından detaylıca incelendi. Bazıları bunun bilinçaltına yerleşmiş bilgi olabileceğini savundu. Olay öyle büyüdü ki uluslararası medyada gündem oldu. James'in hikayesi kitaplara, hatta belgesellere konu edildi. Hatta olayla ilgilenen bir psikolog şunu söyledi: eğer bu vaka reenkarnasyon değilse o zaman reenkarnasyon diye bir şey yoktu. Bugün hala James Leininger'in nasıl bu kadar fazla detaylı bilgiye sahip olduğu modern bilimin cevaplayamadığı bir soru olarak kalmaya devam ediyor. Yıl 2010'ların başı. Yer Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri. 4 yaşındaki Ryan Hammonds ailesiyle birlikte sıradan bir hayat sürüyordu. Ta ki bir gün yine gece yarısı çığlıklarla uyanana kadar. Yatakta oturmuş, gözyaşları içinde bağırıyordu. Kalbim patladı, kalbim patladı, yardım edin. Annesi Cindy bu sözlerin bir kabustan ibaret olduğunu düşündü. Ama Ryan tekrar aynı şeyleri söylemeye başladı. Geceleri sürekli çığlıklarla uyanıyor, neden geri dönemedim, ailemi özlüyorum diyordu. Günden geçtikçe Ryan hayatından kesitler anlatmaya başladı. Los Angeles'ta yaşadığını, dansçı olduğunu, bir ajans sahibi olduğunu söyledi. Hatta 5 evlilik yaptığını ve bol bol seyahat ettiğini ve bir gün bir sette öldüğünü iddia etti. Bu noktada annesi endişelendi. Çünkü Ryan Hollywood ve eski sinema hakkında hiç maruz kalmadığı detayları biliyordu. Bir gün annesi ona eski Hollywood dönemine ait bir kitap gösterdi ve Ryan sayfaları karıştırırken aniden durdu. Parmağını bir adama doğrultarak "Bu benim" dedi. Gösterdiği kişi 1930'larda yaşamış ve erken yaşta ölmüş bir figürandı. Marty Martin. Gerçek adı Morris Kolinsky. Marty Martin, Hollywood'da figüranlık yaptıktan sonra yetenek ajansı kurmuş, zengin olmuş, birkaç evlilik geçirmiş ve kalp krizinden ölmüştü. Annesi bu bilgileri ilk başta doğal olarak ciddiye almadı. Ama Ryan bu adamı Los Angeles'taki evinin odalarını tarif etti. Arabalarını, çalışanlarını, hatta deniz kenarındaki tatil yerlerini bile anlattı. Hatta bir gün "ben bir kardeşimi kaybettim" dedi ve araştırmalar gösterdi ki Marty Martin'in gerçekten de genç yaşta ölen bir kardeşi vardı. Bu bilgi Martin'in ailesi dışında neredeyse kimse tarafından bilinmiyordu. Annesi olayı daha da derinleştirmek için Virginia Üniversitesi'nden Dr. Jim Tucker ile iletişime geçti. Tucker çocuklarının geçmiş hayat anılarıyla ilgili çalışan saygın bir bilim insanıydı. Ryan'ın verdiği 50'den fazla bilgiyi inceledi ve sonuç Ryan'ın söylediklerinin %90'ından fazlası doğrulandı. Doğru çıkanlar arasında Marty Martin'in dansçı olarak başladığı kariyeri, Hollywood'daki evi ve oda sayısı, sahip olduğu arabalar, tatil alışkanlıkları, kalp krizi nedeniyle ölümü, hatta ölümünden sonra yaşanan bazı ailevi gelişmeler bile yer alıyordu. Bir çocuk nasıl orada 1930'larda yaşamış ve 1950'lerde ölmüş bir adamın hayatına dair bu kadar ayrıntılı bilgiye sahip olabilir? Hiç görmediği bir evi, hiç tanışmadığı insanları ve dönemin detaylarını nereden öğrenmiş olabilir? Dr. Tucker'ın değerlendirmesine göre bu olay reenkarnasyonun modern tarihteki en belgelenebilir vakalarından biri olarak kayda geçti. Shanti Devi, James Leininger ve Ryan Hammonds. Birbirinden farklı ülkelerde, farklı temalarda, farklı hayatlar. Ama aynı ortak tema, geçmiş yaşam anıları. Peki bilim insanları bu olaya ne diyor? Ruh gerçekten var mı? Varsa ayrılıp farklı bedenlerde yeni bir hayata başlayabilir mi? Öncelikle modern bilimde ruh kavramı biyolojik ya da fiziksel bir yapı olarak tanımlanamaz. Yani ruh, mikroskop altında incelenebilen bir organ ya da bir beyin fonksiyonu değildir. Bu yüzden de reenkarnasyon geleneksel anlamda ispatlanabilir bir olgu değildir. Ancak bu, onun hakkında hiçbir bilimsel çalışma olmadığı anlamına gelmiyor. Reenkarnasyon hakkında bilimsel araştırmalar deyince akla gelen en ünlü isimlerden biri. Ian Stevenson. Virginia Üniversitesi'nde çalışan bir psikiyatristi ve tam 40 yıl boyunca 3000'den fazla çocukla birebir olarak görüştü. Bu çocuklar geçmiş yaşamlarını hatırladıklarını iddia ediyordu ve bazıları önceki hayatlarına dair isimler, şehirler, aile bilgileri ve hatta ölüm şekilleri hakkında detaylı bilgiler veriyordu.
Dr. Stevenson bu vakaları araştırırken şuna dikkat etti. Verilen bilgilerin belgelenebilir ve doğrulanabilir olması. Örneğin çocuğun söylediği kişinin gerçekten var olup olmadığını, ölüm şeklinin kayıtlara geçip geçmediğini araştırdı ve bazı vakalarda şaşırtıcı bir ölüm tespit etti. Stevenson ayrıca bazı çocuklarda doğum lekelerinin önceki hayatında öldüğü şekilde bağlantılı olabileceğini iddia etti. Mesela geçmiş hayatında kurşunla başından vurulan bir çocuk aynı yerde doğum lekesiyle doğmuştu. Ya da bıçaklanan bir kişinin yeni bedenindeki aynı bölge yara izine benzer bir işaret taşıyordu. Ancak detaylar psikoloji ve nörobilim camiasına tartışma yaratacak kadar etkileyiciydi. Modern nörobilim diyor ki, tüm anılar beyin dediğimiz biyolojik yapının içindedir. Yani beyin durursa hafıza da durur. Bu görüşe göre öldükten sonra anıların korunması mümkün değildir. Çünkü bilgi fiziksel olarak beyinde depolanıyor. Ama bilinçle ilgili hala çözülmemiş çok şey var. Örneğin bilincin tam olarak nerede oluştuğunu hala bilmiyoruz. Komadaki hastaların bazıları klinik olarak ölü kabul edilen sürelerde anılarını hatırlayarak uyanabiliyor. Bu da bazı bilim insanlarında acaba bilinç bedenden bağımsız mı çalışıyor sorusunu akıllara getiriyor. Bu noktada kuantum bilinç gibi daha alternatif teoriler devreye giriyor. Örneğin Nobel ödüllü fizikçi Roger Penrose ve Dr. Stuart Hameroff, bilincin beyinde değil, kuantum seviyesinde ve enerjiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ve bu bilinç enerjisinin ölümden sonra kaybolamayacağını savundular. Sonuç olarak reenkarnasyon şu anda bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgu değil. Ama tam anlamıyla çürütülmüş de değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce reenkarnasyon gerçekten olan bir şey mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Vakalardan hangisi en çok ilginizi çekti? Onları da yorumlara yazın, hep beraber tartışalım. Daha fazla bu tarz içerikler için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.